Bu derin felsefi yolculuğa başlamadan önce küçük bir hatırlatma. Kitap Felsefe kanalına abone olursanız bu ve bunun gibi nice sorgulamada bize katılmış olursunuz. Sizin desteğiniz bu yolculuğu sürdürmemiz için gerçekten çok önemli. Evet, bugünkü konumuz Mary Shelley'nin o ölümsüz eseri Frankenstein. Ama durun, aklınıza hemen gotik bir korku hikayesi gelmesin. Hayır, biz bugün çok daha derine, eserin tam kalbine, yani o büyük felsefi trajediye dalıyoruz. Yaratılış nedir? Reddedilmek ne demektir? Ve en önemlisi, insan olmak ne anlama gelir? İşte bu sancılı soruların peşine düşeceğiz. Ve işte tüm hikayenin kilit cümlesi yaratıkın ağzından dökülüyor. Bu söz aslında her şeyin özeti, değil mi? Yani şu soruyu sormadan edemiyoruz. Canavarlar doğar mı, yoksa yapılır mı? Acı ve dışlanmışlık, masum bir varlığı nasıl olur da bir şeytana dönüştürebilir? Gelin bu soruyu aklımızın bir köşesinde tutalım ve yolculuğumuza başlayalım. Her büyük trajedinin bir başlangıcı olur, değil mi? Ama Frankenstein'ınki hani o beklediğiniz gibi kasvetli, karanlık bir yerde başlamıyor. Hayır, tam tersi. Her şeyin sevgiyle, ışıkla dolu olduğu bir dünyada filizleniyor bu felaket. Yaratıcının, yani Victor Frankenstein'ın o pırıl pırıl dünyasında. Victor'un ilk yıllarına bir baksanıza. Resmen bir peri masalı gibi. Cenevre'nin en saygın ailelerinden birinde doğuyor. Güzeller güzeli Elizabeth ona adeta koru, sev ve besle diye verilmiş bir hediye. Yanında en yakın dostu Henry sürekli kahramanlık erdemleri üzerine kafa yoruyorlar. Yani Victor'un çocukluğu kendi deyişiyle talihsizliğin zihnimi kirletmesinden önceki o mutlu anılarla dolu. Kısacası kaybedecek o kadar çok şeyi var ki işte bu yüzden onun düşüşü çok daha acı, çok daha trajik olacak. Peki bu kadar mükemmel bir cennet nasıl olur da bir cehenneme dönüşür? Cevap aslında çok basit ve tek bir kelimede saklı: hırs. O bitmek bilmeyen, doymak bilmeyen bilgi ve şan arzusu. İşte bu arzu, Victor'un o huzurlu dünyasını kökünden sallayacak ve onu felakete sürükleyen o meşhur kapıyı aralayacak. Ve işte her şeyin değiştiği o an. Ingolstadt Üniversitesi'nde Victor'un ağzından dökülen bu sözler aslında bir dönüm noktası. Daha fazlasını başaracağım diyor. Bu artık masum bir öğrenme merakı değil. Bu tanrıcılık oynamak, bilinmeyen güçleri keşfetmek, yaratılışın en derin gizemlerini dünyaya açmak. Victor artık sadece bilmek değil, hükmetmek istiyor. Bu felaketin adeta ilk çığlığı. Peki Victor'un bu büyük rüyası neye dönüştü? İşte şimdi madalyonun diğer yüzüne, yaratıcının rüyasından yaratılanın kabusuna geçiyoruz. Bir varlığa hayat verildiği o an aynı zamanda korkunç bir yalnızlığın da doğduğu an oluyor. Victor'un tepkisi mi? Tam bir dehşet. Düşünsenize, aylarını veriyor, sonsuz acılar çekiyor, her bir parçasını özenle bir araya getiriyor ama o varlık gözlerini açtığı an Victor için bir sefilden başka bir şey değil. Ve ne yapıyor? Anında ondan kaçıyor, onu reddediyor. Hiçbir şey bilmediği, anlamadığı bu acımasız dünyaya yapayalnız bırakıveriyor. İşte bu ilk reddediliş, yaratığın bütün kaderini baştan sona mühürleyecek o an. Peki o sefil ne yapıyor? Hani zihni bomboş bir levha gibi ya, inanılmaz bir hızla öğrenmeye başlıyor. Ama bu bir eğitim süreci falan değil, tam anlamıyla trajik bir uyanış. Düşünün, sevgiyi gizlice bir aileyi izleyerek öğreniyor, bilgiyi bulduğu kitaplardan ve en acısı ne biliyor musunuz? Kim olduğunu, yani bir canavar olduğunu sudaki kendi yansımasına bakınca anlıyor. Ve ne kadar ironik ki, insanlığa dair öğrendiği her yeni şey onu insanlardan bir adım daha uzaklaştırıyor. Ve işin en inanılmaz tarafı da bu ya. Bu varlığın bütün karakteri bulduğu birkaç kitapla şekilleniyor. Volney okuyor, insanlığın iyi ve kötü yanlarını görüyor, Plutarkos'tan erdemi öğreniyor, Werther'in acılarından aşkı ve yalnızlığı tadıyor. Ama asıl olay Milton'ın Kayıp Cenneti. Orada kendini hem Tanrı tarafından terk edilmiş Adem'e hem de cennetten kovulmuş şeytana benzetiyor. Düşünebiliyor musunuz? Dışarıdan bakınca canavar gibi bir bedenin içinde aslında ne kadar karmaşık, ne kadar derin ve acı çeken bir ruh gelişiyor. İşte bu acı çeken ruh sonunda cesaretini topluyor ve en temel hakkını istemek için yaratıcısının karşısına dikiliyor. İstediği şey ne mi? Adalet ve bir bağ kurma hakkı. Hikayenin belki de en yürek parçalayan anlarından birine geliyoruz şimdi. Yaratığın Victor'dan istediği şeye bir bakın. Hiç de canavarca bir talep değil bu. Tam tersine olabilecek en insani şey. Diyor ki, bana benim gibi bir yarat ki sevgiyi paylaşabileyim. Bakın ne kadar mantıklı bir argüman sunuyor. Benim kötülüğümün tek sebebi yalnızlık diyor. Bana bir yoldaş ver, iyi olayım.
Bu bir lütuf değil, bu en temel varoluş hakkı talebi. Ama o empati kapısı bir kere kapandı mı geriye tek bir kapı açık kalır. İntikamın kapısı. Victor'un bu talebi reddetmesiyle birlikte artık geri dönüşü olmayan kanlı bir yıkım döngüsü başlıyor. İşte tam burası, trajedinin zirve yaptığı o an. Bir tarafta iyi olabilirim, bana bir şans ver diye uzatılan bir el var. Diğer taraftaysa hayır, senin gibi bir tane daha yaratmayacağım diyen korku ve tiksintiyle dolu bir reddediş. Victor, gelecekte olabileceklerden o kadar korkuyor ki, ya onların çocukları olursa, ya dünyayı ele geçirirlerse diye düşünüyor ve karşısında duran o yalnız varlığın son umut kırıntısını da ezip geçiyor. Ve o reddedişle birlikte her şey değişiyor. O masum yakarış buz gibi bir tehdide dönüşüyor. Sadece 5 kelime. Düğün gecende seninle olacağım. Romanın belki de en tüyler ürpertici cümlesi budur. Artık sevgi arayışı falan yok. Onun yerini en derinden yaralama yemini alıyor. Yaratık Victor'a diyor ki, madem bana mutluluğu çok gördün, ben de senin mutluluğunu tam da en kutsal anında elinden alacağım. Ve yaratıkın intikamı öyle rastgele bir öfke patlaması değil. Hayır, inanılmaz derecede planlı, acımasız ve kişisel. Victor'u ayakta tutan ne varsa hayatındaki her bir sevgi bağını, her bir anlam direğini tek tek, sistematik bir şekilde yıkıyor. Önce küçük kardeşi William, sonra adalet saptırılıyor, Justin ölüyor, en yakın dostu Henry, sonra büyük aşkı Elizabeth ve sonunda kederinden ölen babası. Her bir kayıp Victor'u biraz daha yalnızlığa itiyor, biraz daha kendi yarattığı o canavara benzetiyor. Ve geldik son perdeye. Artık yaratıcı ve yaratılan, birbirlerini yok etmeye adanmış ölümcül bir kovalamacanın içinde kenetlenmiş durumdalar. İkisini de tüketen bir takıntı bu. Ve işin en acı yanı artık aralarında neredeyse hiçbir fark kalmamış olması. Rollerin nasıl tamamen tersine döndüğünü görüyor musunuz? Her şeyini ama her şeyini kaybeden Victor artık bir avcı. Hayattaki tek amacı kendi yarattığı varlığı bulup yok etmek. Ne kadar ironik değil mi? Onu hayata bağlayan tek şey artık nefret. Yaratık da boş durmuyor tabii. Victor'u peşinden sürüklüyor, onu dünyanın öbür ucuna, kuzeyin o ebedi buzullarına çağırıyor. Arkasına notlar bırakıyor. Takip et beni, hayatlarımız için daha güreşmemiz gerekiyor. Bu bir kaçış değil artık, bu kaderin kaçınılmaz yüzleşmesine bir davet. Yaratık bir yandan yaratıcısını cezalandırıyor ama bir yandan da yine o acı ironiyle ona hayatta kalması için bir neden sunuyor. Ve sonunda o amansız takip biter. Victor, Kaptan Walton'ın gemisinde tamamen tükenmiş bir halde son nefesini verir. Ama asıl trajedi bu değil. Asıl trajedi yaratıkın ortaya çıkıp yaratıcısının cansız bedeni başında hüngür hüngür ağlamasıdır. Çünkü anlar ki intikam ona hiçbir şey kazandırmamıştır. Nefret ettiği, hayatını yok etmeye adadığı o adam aynı zamanda onun varoluşunun tek nedeniydi. O da gidince geriye hiçbir şey kalmaz ve o da kendi sonunu hazırlayacağını söyleyerek buzların arasında kaybolup gider. Bu trajik döngü böylece sonsuza dek kapanır. Ve biz de bu derinlikli incelemeyi romanın en başına, o temel soruya dönerek bitirelim. Sizce kimin acısı daha büyüktü? Her şeyini bir bir kaybeden yaratıcının mı, yoksa en başından beri kaybedecek hiçbir şey olmayan yaratılanın mı? İşte bu sorunun cevabı Frankenstein'ı 200 yıl sonra bile bu kadar sarsıcı, bu kadar unutulmaz kılıyor. Sorumluluk, yalnızlık, insanlık. Bu konudaki düşüncelerinizi lütfen aşağıdaki yorumlarda bizimle paylaşın, merakla bekliyoruz.